Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgümüzü bu güzel ipimizle başlayacağız. İpimin markası Kartopu. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Ajurlu modellerden. Dilediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimizi çıkaralım. Bu model için 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek olarak yapacağımız örgüyü başlamamız gerekiyor. 3, 6, 9, 12 diye devam edecek. En sonunda da 2 ilmek daha ekleyeceğiz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım var. Şöyle sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmek benim için yeterli. 20 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters olarak birkaç sıra lastik yapacağım. Lastiği bitirdikten sonra modeli ön yüzünde kurmaya başlayacağız. Ben bu bir ters bir düz olarak başlıyorum bu parçada lastiği. Siz de istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters olarak sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi lastiğimi birkaç sıra daha öreceğim. Daha sonra modelimizi kuralım. Lastiğimizi tamamladık bu şekilde. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Şimdi birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Bir sıra düz. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Yani bir sıra düz, bir sıra ters öreceğiz. Daha sonra 2 sırada farklı işlemimiz var. Toplamda 4 sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bakın şöyle 2 sıra bir düz örgümüz oluştu. Lastikten sonra. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra şişime bir kez ipimi doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Buraya kadar bir modeli tamamladım. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Sola doğru. Bir ilmek düz ördüm. İkinci modeli de kurdum. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz örerek kestim sola doğru. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım.
Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. Son 3 ilmeğimiz kaldı. 1 ilmek doladım. Ajur yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Son ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Aynı işlemleri arka yüzünde yapıyoruz. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek doladım. Şu şekilde. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Yine bu ajur yaptığım ilmeği de düz ördüm. Buraya kadar bir model. 1 ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Ajurlu olan ilmeğimi düz ördüm. Ön yüzünde ne yaptıysak arka yüzünde bakın yine aynısını yapıyoruz. 1 ilmek doladım. 2 ilmeği sola doğru düz örerek kestim. Bu ilmeğimi de düz ördüm. Aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldim. Yine 1 ilmek doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Son ilmeğimi de düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın burada sıra başında artırma yaptığım için sıra sonunda yapmıyorum. Ön yüzünde de aynı şekilde yapmıştım. Sıra başında yapıyoruz. Sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimizi örüyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örelim. Yazlık iplerle harika olur. Ajurlu güzel bir model. Yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Ona uygun ipleri tercih ederseniz çok güzel duracağına inanıyorum. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters örüyorum. Ben ters ilmeklerimi bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Siz eliniz nasıl alıştıysa o şekilde yapabilirsiniz. Yani benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Benimki de tamamen el alışkanlığı. Diğer şekilde yapmak da bana ters geliyor. Bunu soran çok oluyor. O yüzden söylemek istedim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 1 ilmek doladım. Yani artırma yaptım. Daha sonra 2 ilmeği kestim. Düz örerek. 1 ilmek düz ördüm. Aynı şekilde yani bakın kaydırma olmayacak modelde. Birinci modelde nasıl kurduysak ikinci modeli de aynı şekilde yapıyoruz. 1 ilmek doladım. 2 ilmek düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. 1 ilmek doladım. 2 ilmek düz örerek kestim. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Önce 1 ilmek dolayalım. Daha sonra 2 ilmeği keselim. 1 ilmek düz örelim. 1 ilmek doladım. 2 ilmek düz örerek kestim. 1 ilmek düz ördüm. Şöyle. 1 ilmek doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Sıradaki son ilmeğimi de düz ördüm. Sıra başında bakın artırma yaptığım için sıra sonunda artırma yapmadan
direkt kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Aynı 3. sıra ön yüzünde ne yaptıysak arka yüzünde de aynı şekilde yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Bakın. Şu ajurlu ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bir doladım. 2 ilmek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek doladım. 2 ilmeği düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Düz ördüğümüz tekli ilmek ajurlu ilmek oluyor. Bakın. Bir ilmek doladım. 2 ilmek düz örerek kestim. Bir ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi ördüm. 4. sıra arka yüzünde bu işlemleri yaptım. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Dediğim gibi modelimiz 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek ekleyeceğiz. İlmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Model 4 sıradan oluşmakta. Model tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek güzel ajurlu bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Bir parça da şöyle kamera arkasında yaptım. Şöyle göstereyim. Bunu beraber yaptık. Bunu bir ters bir düz lastikle başladık. Bakın bunu bu lastiğin üzerine kurduk. Bunu da haroşa yaptım. Haroşanın üzerine modeli kurdum. Yani lastik olarak haroşa kullandım bunda da. Her ikisini de göstermek istedim. Şöyle modelin görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bir ters bir düz lastikle bu şekilde, haroşa lastikle bu şekilde olacak. Şöyle bunu kenara bırakayım. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz. Modelin yakadan başlama örgülerinizde de görüntüsü bu şekilde olacak. Şöyle bir görüntüsü olacak. Bu model her türlü ipe yakışır. Yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde hepsinde kullanabileceğiniz, yapımı da oldukça kolay bir model. Bu modelden hırka yapabilirsiniz, süveter yapabilirsiniz, etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz kullanışlı bir model. Bugünkü modelimiz de buydu arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.